28 civarları. Şuralarda bir yere açmaya çalışıyor. Şuraya bir yere sokmaya çalışıyor aletleri falan. Biraz kapı oynadı gibi. Evet, kapı oynuyor. Ama Kadir şuradan çıkılır ya. Baksana. Ya işte belki bir katlara çıkmayı denerlerdi o saatten sonra. Komşuları yazıyormuş, gruba silahlanalım, çoğaldı son zamanda gibi bir şeyler. Ya bıçak falan bir şey göstermedi de ben dedim acaba çıkarır mı birden falan, hani bir tedirgin oldum akşam vakti. Hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? Uzun zaman oldu. Kadirgil'e geldim ben bugün. Bayramlaşmaya geldim hem de. Hem de evlerine hırsız girmiş. Daha doğrusu girmeye çalışmış. Onları falan bir çekelim istedim. Şu an Kadir'in terasındayız. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Güzel. Alışıyoruz. Devam. İspanyolca öğreniyoruz bir yandan. İnşallah öğrenebilirsek. Kadirgin terası da güzelmiş. Onu göstermeye çıkartmıştı bana. Bak size de göstereyim şöyle. La Plata. Gibi katedral neredeydi Kadir? Ha, şurada tam Şurada. karşıda. Üniversite hemen diplerinde. Üniversitede şurası da üniversite, yanlış bilmiyorsam. Değil mi Kadir? Fakülte, Doğru evet. gösteriyorum. Aynen, yani üniversitenin fakültelerinden birisi. Ne oldu, ne yaptın? Gel şu inelim mi? Hatta şey gösterelim. Binanıza hırsız girmeye çalıştı ha? Evet. İşte binamıza yani ne kadar oldu tam hatırlamıyorum. Yakın zamanda işte gece saat 3 gibi hırsız girmeye çalışmış. Buralarda işte bu tür olaylar oluyormuş. Aslında çok merkezi bir yerde oturuyoruz ama Evet, çok merkezi hani bir ufak yerde. çaplı hırsızlıklara sürekli yelteniyorlar. Yeltenenler var daha doğrusu. İşte gece sabah uyandığımda WhatsApp'ta binanın grubu var. Binanın grubunda yaklaşık 70 tane mesaj görünce ne oluyor acaba dedim. Şöyle aşağı doğru inelim bence. Heh. Sıra dışı bir durum olduğu belli. Ondan sonra bakarken işte bir video gördüm. Yani o kadar da İspanyolcam iyi değil. Hani mesajların bazılarını anlıyorum ama hani tam da ne döndüğünü anlamadım. Sonrasında videoyu gördüm. İşte bizim binanın, şimdi inip gösteririz size de. Videoyu da gösteririz. Binaya girmeye Videoyu da çalışıyorlar. gösteririz. Gece motorun üstüne çıkıyorlar falan. Değil mi? Evet ya, girseler de gidebilecekleri bir yer yok. Zaten Gösteririz şimdi. Heh. yani burada binaların girişleri falan çift anahtarla giriliyor. İşte okutuyorsun, onu okutuyorsun, ikinciye giriyorsun falan. Yani büyük ihtimalle motorlara falan, binadaki motosikletlere. Ya aslında şey Kadir. Mesela sizin asansörde dur. Mesela bizim asansörlerde çip var bakın. Mesela bizim asansörlerde şey oluyor değil mi? Şöyle çip var. Evet. Çipi okutuyorsun, ondan sonra adı neyse onun istediğin kata çıkabiliyorsun ya da çıkamıyorsun neyse. Yani Evet. aslında binaya girse bile şey çip olmadığı sürece yukarılara çıkamaz ama sizin binada yok, istediği kata çıkar girse. Evet. Binaya bir girseydi yani %99 binadakilerin yorumunda hani motorları götürmek istiyorlardı gibi bir şey vardı. Yorumlar vardı ağırlıkta ama tabii belli olmaz. Silahlanalım falan fistan diyorlardı Evet, değil mi? evet. Komşuları yazıyormuş gruba, silahlanalım. Çoğaldı son zamanda gibi bir şeyler Evet. değil mi? Yanlış Aslında bilmiyorsam. çok da merkezi bir yerde oturuyorum. Karşılarımızda kafeler var, hani barlar var. Sabaha kadar açık çoğu. Şu kapı girişinizde herhalde şey var, binanızın girişinde. Evet. Buradan çiple giriyoruz veya çıkıyoruz. Burada sıkıntı yok. Ha bak, girseydi şu daire biraz sıkıntıdaydı. Bu daire binanın girişinden ayrı. Evet. Bak kapının mekanizması da açık. Yani Türkiye'dekilere çok benzer bir şey değil. Bak şurada asıl kolları var. İşte oradan açınca bunlar aşağı iniyor. Ağırlıklar aşağı iniyor falan. Bizim standartta kullandığımız mekanizma daha açılmaya müsait olduğu için işte bu tür daha farklı şeyler geliştirmişler. Yani Bak burada da çip var yine. Sokakları böyle gayet merkezi, inanılmaz merkezi bir yerdeler. Diplerinde üniversite. Sizin 7. caddede direkt dibiniz değil mi ya? evet. Öyle çok uzak değil. Şurası kafe. Görüyor musunuz bilmiyorum. Elimle gösterdiğim yer. Görünüyor mu? Aynen. Şurası kafe. Şu köşe başı kafe. İlerideki soldaki hemen şu köşedeki yer kafe. Orada bir meydan var. Meydanda sabaha kadar oturuyorlar neredeyse. Yani aslında çok merkezi. 7/24 canlı sizin Evet, buraya. Böyle gece gündüz canlı. Evet. Geliyorlar buradan, şuradan değil mi? Dur, otopark Evet. kapısını İşte göstereyim. şuraya motosikleti koymuş bir tanesi. Şu yukarıdan işte bıçakla ya da bir şeyle. Şuraya aynen motosikletin üstüne çıkıyor, videoyu gösteririz. Şuralarda bir yere açmaya çalışıyor. Şuraya bir yere sokmaya çalışıyor aletleri falan. Gelmişler. Gece önce bir yolu kontrol ediyorlar. Gece 2:28 civarları. İşte çıkmaya çalışıyor, uzanamıyor falan. Şurada videoda gösterdiğim yerde ne varsa oraya ulaşmaya çalışıyor. Sonra motoru çekiyor falan altına ki ulaşabilsin yukarıya. Ya bir yandan yola da bakıyorlar, yüzleri kapalı falan zaten. Motorda çalıntı mı acaba?
Elindeki bıçak gibi, çakı gibi bir şey anlayamadım. Hani onu nasıl açacak? Aslında yüzü de kapalı gibi ama bayağı da görünüyor aslında ya. Neyse deniyor işte aşmaya çalışıyor. Elindeki yamuluyor gibi bakın zaten hani öyle. Aslında biraz kapı oynadı gibi. Evet kapı oynuyor. Şurada kapı oynadı farkındaysanız. Ya belki de hassas noktasıdır ya onu buluyor gibi sanki ya. Çünkü bu kapılar katlanıyor yani sürgü gibi yana falan kaymıyor. Üst taraf aşağı doğru yatıyor katlanıyor. Evet onu kastırmaya çalışıyor. He, sokak hareketli ya bir yandan işte araç geçerken falan ya da yaya mı geliyor acaba? Ya büyük ihtimalle araç geçiyordu. Şimdi indi öbür hemen pusuya yatmış olan erkete yatmış olan neyse söyledi. Ha, araç geçti şimdi tekrardan çıkacak büyük ihtimalle. Dahillere mi girecek? Onu mu deneyecekler? Neyse video uzun. Yani şu ilerleteyim. Deniyor. En son sonuca ulaşamıyorlar. Yani bu kadarını attılar. Hani girse ne çalacak, neyi çalacak onu da emin olamadım. İçeride bir şey yok yani. Ya katlara mı çıkacak diye düşündüm. Yani şu karşısı aslında şöyle Gel içeri girelim gel. Aslında bizim çift otoparkımız var. Bir tanesi kapalı, bir tanesi açık. Oraya girse bile aşağıdaki kapalıya giremez. Ki motosikletlerin zaten çoğunu aşağı koyuyorlar. Ya daha doğrusu o günden sonra koymaya baş. Yani Koyalım yukarıda, dediler, değil mi? yukarıda varsa da buradan göremiyorlar zaten. Hani büyük ihtimalle binaya girip çıkanı takip ediyorlardı. Hani Yani bunu- buralarda binaya şuradan girebilirler ama Oradan Kadir ya. Oraya kilitlediler. Oraya kilitlediler. Hatta bilmiyorum. Ha, otoparktan motorları çalacak o zaman ha. Aynen yani yapabileceğini Geç yapalım. bisiklet de çalar. Bir iki tane motor. Ama Kadir şuradan çıkılır ya. Baksana. Ya işte belki bir katlara çıkmayı denerlerdi o saatten Mesela sonra şu da. katlara çıkabilirdi. İşte burada işte bu tür şeyler çok hazırlıklı olduğundan herkesin kapısı penceresi kilitli. Zaten o kapının girişinde bir tane daire var. Kapının girişindeki daire seslerden fark etmiş burada bir şey olduğunu. Kapıdakileri fark etmiş, o hemen polisi aramış. Hemen işte onların şey yaptığı yere yakın, az önceki koruması olmayan daire dediğimiz girdiğinde direkt yüzleşecekleri yer. O fark etmiş, yüzünü de göstermeyecek şekilde hemen polisi aramış oradan. Grupta öyle yazmıştı. Yüzünü niye göstermiyor? Görüşten alacaklar. Ya işte ne bileyim hani korktum diyordu. Hani erkek Allah mi Allah. kız mı onu da bilmiyorum. Sonrasında bir daha binadaki herkes yapmış. Yaklaşık bir iki dakika falan uğraşıyorlar. Açamıyorlar. Yani açabilecekleri bir şey de yok aslında. Bir de bir şey kullanıp geldiler onu da bilmiyorum. Bilmiyorum ya işte şey ilginç dedi ama şey sizden 2 gün sonra da yanlarınızdaki binayı mı denediler değil mi? Yani burada şeylerin haberleri çok hızlı duyuluyor. 2-3 bina yanımızda farklı bir yeri denemişler. Çaprazdaki farklı bir binayı denemişler. Binaya girmeye çalışıyorlar. Evet yani hani ne yapacaklar ne edecekler bilemiyoruz ama işte ufak çaplı hırsızlıkları fazla ve çok hızlı haber oluyorlar. Aslına bakarsanız belki de o yüzden yaygın oluyor ya. Onu bilemedim. Dün konuşuyorduk hatırlarsan Türklerle. Bayrama ziyaretine gelmişler sağ olsunlar. Buradaki Türk ailelerle. Kafelere doğru gidelim. Ha tamam olur. Şey oluyordu hatırlarsan. 16 bin peso bile dolandırılsa değil mi? Evet. Onu Facebook'ta paylaşıyor diyor. Dedim 16 bin peso ne kadar ki ya? Yaklaşık. 450 lira falan ya. 450. Hani Facebook'ta resimleri bakın bu hırsız beni dolandırdı falan. Benim paramı vermedi, benim paramı vermiyor, hırsız bunlara şey yapmayın. Onunla olan bütün WhatsApp yazışmaları bilmem nesi. Şey dedim yani Kadir belki de acaba o yüzden mi çok dillendiriliyor? Dün Türklerle de onu konuştuk ya burada. Bu kadar hırsız. Yani Türkiye'de Türkiye. Onun nesi haber olacak? Haber bile, değeri bile yok değil mi yani? Öyle. Aslında onun haber değeri bile yok Türkiye'de. Biraz onlar da bence ön plan çıkıyor. Biraz burada senin orada bu caddede dur şöyle göstereyim hatta yolu. Evet. Biraz burada barları falan da çok olduğu için gece gündüz aslında kalabalık Evet. oluyor. Hani biraz da o yüzden diye düşündüm hani alkol alıyorlar bence gece. Olabilir. Hani çünkü elindeki alet de böyle çakı gibi bir şey. Onunla otopark koca kapıyı açmaya çalışıyor. Yani değil mi? Çok saçma. Yok yani hani kesinlikle sağlam bir akılla yapılacak şeyler değil ya. Ya çünkü Hani ya çok alkol aldı ya farklı bir şey kullandı. İki büyük kişilerde. ihtimalle 2 kişiler aynen. 4-5 gibi akşamüstü yavaştan işte geliyorlar. Masaları çıkartıyorlar. Bir daha hareketlenmeye başlar. Şurası farklı bir fakülte. Evet şurası farklı fakülteymiş. Şu karşı tekrardan farklı bir bar. Şurası bar. Şu ilerisi bar. Ya Büyüklerden şu biri. hemen Bu arkasında büyüklerden zaten biri. 7. cadde yanlış Evet. bilmiyorsam aslında direkt ana yol yani böyle
güzel mağazaların olduğu bir ana cadde değil mi? La Plata'dan haberler gibi oldu böyle. Ne yaptın? Gerildin mi peki? Dur şöyle vereyim. Yok, son katta oturuyoruz. Hani son katta oturmanın şeyiyle değil, rahatlığıyla. Bekle. Ben de şey diyorum yani ben hırsız olsam en üst kattan başlardım diyorum yani niye o kadar güveniyorsun? Bu tür şeyler hiç yaşamadım hayatımda. Allah korusun diyelim. Hani belki de onun rahatlığıyla, hani yine yaşamam rahatlığıyla çok da endişelenmedik ama işte ister istemez hani binadaki o buranın yerli insanların işte endişelenmesi otomatikman tabii bizi de geriyor. Ama çok şükür yani bugüne kadar yaklaşık biz geri 5 ay oldu. Karşıya geçelim mi? Geçelim. Yaklaşık 5 aydır falan buradayız. Çok şükür hiçbirimizin başına böyle kötü bir şey gelmedi. O da doğrudur, bilmem nedir, artık neyi çalacaklardı bilmiyorum. Hani o tür şeylere bir niyetlerimiz oldu. Onun haricinde aslında asıl bomba farklı. Ben geçen gün şeyi düşürdüm. Telefonumu. Yolda düşürüyor. Çalmalarına gerek yok bizimki yola bırakıyor diye. S25 Ultra'yı düşürdüm. Çocuğu okuldan aldım. Arda'yı okula bırakmıştım. Okuldan aldım Arda'yı. Arda'yı okuldan aldım. Biraz huysuzdu o gün. Hani ağlayarak geliyordu. Telefonu da küçük ceplerimden birine koymuşum. O da büyük olduğundan düşmüş. Tekrar tekrar arıyoruz. İşte bu tür şeylerin de hani birinin açması ayrı bir kötü telefonu, açmaması ayrı bir kötü. Derken biri telefonu açtı. Biri telefonu açtı. Hızlı hızlı İspanyolca bir şeyler konuşuyor. Binanın çıkışında komşulardan birine rastladım. Sağ olsunlar. Çok iyiler bu tür konularda. Evet. Yani insanlıkları kesinlikle çok başka bir seviyede. Aldı telefonu, sordu kimsin, nesin falan filan. İşte köşede bir tane hırdavatçı var diyeyim kısaca. Abi sağ olsun kapının önünde zaten beni bekliyormuş. Telefonu da eline gördüm. Telefonu aldım. İşte 100 tanımayla kilidi açınca zaten o da rahatladı. Hani yanlış birine mi veriyorum diye endişelenmişti ister istemez. Telefonu aldım, eve döndüm. Ondan sonra bir saat sonra filan binanın grubuna Twitter'da bir ekran görüntüsü attı. Twitter'da paylaşmışlar. İnanılmaz böyle viral Evet, şey evet, olmuş. evet. Hangi sazan bunu düşüren hani? Telefonu bulan kişinin Twitter'da bir sayfası varmış, haber sayfası. O oraya atmış. İşte kaç 8'de bir tane şey buldum. Caddesi 8'de. Bir tane telefon buldum. Telefonu işte şeye bıraktım. Köşedeki bıraktım. dükkana bıraktım. Buradan ulaşmam çok zor biliyorum sahibine ama şimdi hani bir Türk'ün telefon olduğunu da anlamışlar ekrandaki yazılarda. Evet. Buradan sahibine ulaşmam çok zor ama demiş. Yine de paylaşıyorum falan filan. Ondan sonra binadakileri onu atmış gördüm. Oradan ona cevap verdim. Sağ ol çok teşekkür ederim. Ben gördüm Ama aldım. yani şey akıllarına geliyor bak binada bir tane Türk vardı o yüzden atıyorlar değil mi gruba? Evet. Haberin olsun diye sağ olsunlar. He. Ya en kötü ihtimalle benim olmasa bile tanıyacağımı düşünüyorlar. En sonunda gittim oradan telefonumu aldım. Öbür tarafta çocuğa teşekkür ettim. Yani aynı günlerde yaşadık bunu. Bir gün önce hırsız girmeye çalışıyor binaya. Ertesi gün de ay, Samsung'un en pahalı telefonlarından da birini düşürüyorsun yani sokakta. Ve sağ olsunlar götürüyorlar bir yere veriyorlar. Bir de mesela gönderinin altına da yazmışlardı. İşte şimdi Türk'ün telefonunu oraya bıraktığını duyunca çok fazla Türk gidip telefonu istemesin diye filan yazmışlardı ama hani Tüm Türkler oraya üşüştük telefonunu toplamaya. Değil mi? Onunla dalga gönderinin geçmişler. sahibi de şey yazmış. Başka bir Türk'ün gidip de o telefonun şifresini açma ihtimali yüzde kaçtır demiş. Ya millet dalga geçiyor ki ya. Evet. Şimdi Türklerin hepsi oraya toplandı telefon almaya diye. Ya Allah şükür bizim buradaki Türklerden hangisi gider? Yok Hiçbiri canım, gitmez ya. Herkesin Yani Allah şükür. O esprisine biraz daha açıkçası. tabii. Neyse yani öyle bir sıkıntı da başka bir daha yaşamadın değil mi? Yok çok şükür. Daha çok halihazırda aslına bakarsan Kadir Ergün görüyor. Böyle hırsızlık olayları falan sen daha böyle aktif takip ediyorsun. Değil mi abi? Her gün bir olay oluyor diyorsun aslında hani. Bu arada küçük bir araya gireyim. Şimdi videoyu çekerken farkına vardım. Aklıma geldi onu da söylemiş olayım. Şimdi Arjantinliler izlediği zaman tepki verebilirler. Arkadaş bizim burada sürekli hırsızlık mı oluyor falan. Kesinlikle bak Arjantin halkından çok memnunuz. Çocuklarımız gayet güzel okula gidiyor. Çok iyi ilgileniyorlar. Gayet iyiler. Hani sadece ama Türkler buraya gelirken hani korkarak geldikleri için anlatabiliyor muyum? Hani bilinmiyor çünkü hani insanlar geldiği zaman YouTuber'lar geldiği zaman hep böyle olumsuz şeyleri haber yapabiliyorlar. Bu defa Türkler de Arjantin'de çok suç var gibi görüyor. Hani biz bunu anlatıyoruz Türkler bilgilensin diye. Yoksa işte kardeşimin çok pahalı bir telefonu düştü. İade ettiler, buldular, teslim ettiler. Onun dışında ben videoda anlatmayı unuttum. O sonradan video editlerken geldi aklıma. Ben mağazada poşette 2 milyon pesoya yakın para unuttum. Yani poşete koymuştum. İçinde evraklarım falan vardı. Kira sözleşmem falan. Mağazada koltuk bakıyoruz. Neyse çantayı bırakmışım. Yani orada koltuğun üstüne koymuşuz. Unutmuşuz. Girdiğimiz mağazanın sahibi de Türk arkadaşlarımız tanıyormuş. Numarası vardı. Onlara yazmış arkadaşlarım bir şey unuttum burada diye. Hani teslim ettiler sağ olsunlar. Hani buradan şu anlaşılmasın. Yani Arjantinler de bu defa şey diyebiliyor. Arkadaş yani hırsız gibi tanıtmayın bizi gibi diyebilirler haklı olarak. Yani kesinlikle biz küçük suçlar oluyor dikkat edin dememiz lazım.
Yoksa gerçekten hani ne bileyim fazlasıyla da iyiler. Telefonumuzu buldular, iade ettiler. Ne bileyim para unuttum yani Mazda onu iade ettiler. Yani bizim bunları da söylememiz gerekiyor ki hani buraya gelmek isteyen Türkler de bilsinler hani ne yaşıyoruz, ne ediyoruz. Hani kesinlikle Arjantinliler şöyledir böyledir demek için değil. Gayet memnunuz çok şükür. Gayet mutluyuz. Gayet de iyi davranıyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok o açıdan. İnsanları gayet iyi, fazlasıyla ilgililer. Çok teşekkür ederiz. Ama Ya burada merkezin dışında diyorsun daha çok. merkezin dışında şimdi bir çember var. Çemberin dışında biraz daha kira fiyatları düşüyor. Evet. Biliyorsunuz hani bu Biraz İstanbul'da daha da var. kitle Türkiye'nin değişiyor. birçok yerinde var. Kitle değişiyor. Kitlenin yaşam standartları değişiyor. Kendi işlerinde inanılmaz yardımlaşmaları var. Ya işsizsen bile adı neyse onu sen diyordun değil mi geçen gün? Evet. Belediyeye gidiyormuşsun. Şurayı temizlenecek diyormuş. Gidiyormuşsun değil mi? Günlük 10 bin Evet, evet. peso. 9'da 3 arası. Yani çok düşük bir para da adam açsa eğer gerçekten yiyeceği yemek bile yoksa aslında en azından önlem. Değil mi? Evet. Ya 1-0'dan büyüktür mantığı. O gün karnını doyurur. Belki 2 gün karnını doyurur yani. Hani Aynen. 10 bin 3 gün peso karnını doyurur yani. Doyurur. Hani o kadar kötü durumdaysan eğer yani yapılabilecek bir seçenek olarak bırakmışlar. Çok şükür ya. Hani onun dışında kötü bir şey yaşamadık. Yok çok şükür. Sen her gün görüyorsun da o biraz daha merkezin dışında Evet. oluyor ve hani biraz da abartılıyor aslına bakarsan diye düşünüyorum ya. Adı neyse hani diyorsun ya işte 16 bin pesonun nesine yani haber yapıyorsun anlatabiliyor muyum hani dolandırıldım diye. Bir de geçen şey dikkatimi çekti. Biz çocukları parka götürüyoruz ya Ömer'le Leyla'yı. Evet. Bizim çocukları. Biz hemen dibinde kafe var orada oturuyoruz ya şimdi kahve içiyoruz onlar da oynuyor görüyoruz onları. Ama millet çocukların başından ayrılmıyor dibindeler hep. Ondan sonra bir götürdük iki götürdük dedik acaba ya arkadaş şey mi hani bir sıkıntı var da bizim mi haberimiz yok hani bunlar niye bu kadar sahip çıkıyor çocuklara falan. Çünkü dibinden ayrılmıyorlar falan yapay zekayı da sordum tekrar farklı yapay zekalara da sordum. Hani insanlara da soruyorum falan. Ya yok diyor aslına bakarsan çocuklara böyle bir kaçırmaymış bir zarar verme durumu yok diyor. Halk diyor çok tedirgin çok şeyler tetikteler doğru halk çok tetikte Evet, bence. çok tetikliler. Değil mi? Yani halk çok tetikte. O da şeyden oluyor biraz diyor. Yani böyle saçma haberleri bile böyle ufak tefek dolandırıcılıkları, hırsızlıkları bile televizyonda sürekli döndüğü için değil mi? Yani böyle dramatik sürekli Öyle. televizyonda o dönüyormuş açıkçası. Öyle. Yani biz onları izlemediğimiz için haberimiz olmadığı için rahatız hiç duymuyoruz etmiyoruz. Ya bir de hani lafı yapılmayacak rakamlar bazı şeyler. Yani hani tamam olmuş ama yani sadece olmuş diyebilirsin. Yani ne bileyim yani Türkiye'de kimse 50 TL, 100 TL için ya da ne bileyim 500 TL Ya için söylemezsin bile ya. Söylemezsin Ben ya. bilmiyorum da sana bile belki söylemem. Yani hani o kadar lüzumsuz bir olay ki hani. evet. Ya biraz fazla haber yapıyorlar bence yani. Çok Evet. hızlı tetikleniyorlar. Ya kendi aralarında çok şeyler hani birbirinden bir şeyini çaldıysa, birbirinin bir şeyini götürdüyse bir anda işte Facebook gruplarında o kişinin işte bütün fotoğrafları düşüyor. Üstünde onun olan WhatsApp yazışmaları işte benim paramı ver, vereceğim, vermeyeceğim falan filan. Hani bir anda bir kişi Ya biraz çok da kötü böyle duruma biraz düşebiliyor. organize olmak zorundalar sanırım. Anlatabiliyor muyum? Önlem Evet. almak için. Çünkü böyle biraz daha müstakil yapıların olduğu mahallelerde falan şey duyuyordum ben. Kendi işlerinde gerekirse güvenlik tutuyorlarmış. Ya da ne bileyim WhatsApp grupları var sürekli aktifler. Yani herkes mahallede böyle farklı bir profil dolaşıyorsa bile hemen haberleşiyorlar değil mi? WhatsApp Evet, grubuna evet. yazıyorlar. Bizim binada böyle oluyor mesela hani binanın önünde bekleyen tuhaf biri olursa hemen gruba atıyorlar. Yani orada binanın önünde biri bekliyorsa çok uzun beklediyse binaya tuhaf bakıyorsa falan hemen bu kim tanıyan var mı bir anda düşüyor gruba. Ya biraz da ondan kaynaklanıyor sanırım. Yani Evet. böyle halk çok tetikte olduğu için herhalde biraz daha fazla abartılıyor. Yoksa sokakta yolda gezerken Yok çok şükür. hiç öyle bir çevrildiğin yan şükür. bakan oldu mu yani? Yok. Yani yan bakan bile olmaz. Yani çok nadir. Bak geçen gün ben binada önünde taksi bekliyordum. Adına en son böyle değişik eşkal bir tip geldi. Para istiyor. Yani anlamadım tam olarak ne istediğini de. O da yok falan dedim. Cebimde 1000 peso 2000 peso varmış çıkarttım verdim ama ya bıçak falan bir şey göstermedi de ben dedim acaba çıkarır mı birden falan hani bir tedirgin oldum akşam vakti falan. Ama düşünüyorum Türkiye'de isterler abi böyle ya. O İsterler ya. Ne bileyim trafikte durdun arabanın camını siliyor. Hadi erkek sen bir şey de. Tabii canım, tabii. Değil mi? Kayseri'de yani hatırlıyorum ben yani yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 10 kişi 20 kişi toplanırlar öyle bir para vermeyeceksin şey yapacaksın hani. Ya şimdi tek isim beyan etmeyeyim de Türkiye'de de İstanbul'da da hani birçok şehirde deyip hani bu tür yerler var yani bu tür Evet. insanlar da var. Hani çok daha beterlerini duyuyoruz yani. Bak geçen gün bir Arjantinli konuşuyorum oturuyoruz. Adı neyse onun işte nereden geldin falan fistan onları şey yaptık konuştuk. Bazıları şey yapıyor savaştan mı geldin diyor. Türkiye'de savaş yok ki diyor. Türkiye'de savaş yok. Allah'ın izniyle olamaz da Allah'ın izniyle. Türkiye kaç milyonluk ordusu kaç binlik ordusu var. Kaç milyonluk ülke neyse. Adı neyse onun ya burada dedim durduk yerde öldürülür mü dedim birisi. Yok dedi yani en fazla hırsızlık olur dedi. Hani bir şeyini almaya çalışır. Vermezsen zarar verebilir falan.
Ha, dedim Türkiye'de normal böyle dedim. Yanlış birine benzetir öldürür. Hani Trafikte bir sinirlendirmişsindir. trafikte ters düşmüşsünüzdür öldürür. Olabilir yani böyle şeyler dedim. Burada oluyor mu dedim. Yok diyor burada kesinlikle olmaz ki. Hani belli zaten. Öyle bir şeyleri yok yani bir gerilimleri yok. Anlatabiliyor muyum hani? Ne bir kavga ne bir dövüş görmedik. Ben görmedim. Sen gördün mü kavga Yok, dövüş görmedim. bir şey? Ya bir şey vardı Türkiye'de bir otobüs şoförü bir adamla tartışıyor şey diyor. Tamam kardeş tamam sen Malkoçoğlu'sun sen Battal Gazi'sin kardeş diyor. Ya o gibi yani hani Türkiye'de hani onu demiyorsa eğer belki otobüs şoförü o gün işte yani hani farklı bir şey yaşayacaktı. Ya Hani ben o açıdan rahatım Ben aslına de. bakarsanız. Yoksa ya düşünsenize kaç 13 bin kilometre öteye getirmişim ailemi. Aman güvenli mi değil mi diye gelmişim bir ay burada kalmışım. Ondan sonra evine hırsız girmeye çalışıyor daha kaç ay olmuş oturalı falan yani. Ben de bir şey oldum tuhaf oldum dedim arkadaş. Neye denk geldik falan fistan da çok şükür yani bir sıkıntı yok. Bizim binaya falan zaten hiç çok şükür. öyle. Ya dediğim gibi Kadir'in muhitinden dolayı aslında çok yakınız öyle çok uzakta değiliz ama hani burada böyle gençler herhalde kafayı buluyor biraz öyle saçma şeylere girişebiliyorlar gibime geliyor değil mi? Evet. Tehlikeli bir muhitte değiliz kesinlikle ama işte maalesef sıfırın altına düşmüş insanlar oluyor ve yapabilecek bazen Ya işte Bir şeyleri senin de o binaya olmuyor. girdikleri dönem ben de araştırdım lan. Ya yapay zekaya soruyorum diyorum ya ne çalabilir ki lan hani binaya girse içeride bir tane daha kapı var anlatabiliyor muyum hani çipli. Ya hadi onu da işte o ayrı katlara girer ama diyor binanın içinde bir şey yok ki. Kapının pirinç kulpları varsa onları bile çalıyorlarmış. Yani çünkü burada ikinci el pazarı hızlı olduğu için hani onu bile çalıyor. 3-5 kuruş yani onun için uğraşmazsın bile ya Tabii canım, Türkiye'de. tabii. Ya Allah korusun bir hırsız bile uğraşmaz kesin. çatal mevzusu vardı. Çatal mı? Ne çatalı? Geçen gün bir eve mi Ha girmişler? eve girmişler de çatal çalmışlar. O eski bir mevzu ya şimdi Evet. yeni olan bir şey değil. Evet. Ya evde çalınacak bir şey bulamayınca çatalları çalmış falan. Ya kapının kulbunu anlatabiliyor muyum? Türkiye'de yani hiçbir hırsız uğraşmaz ya. Hani Yok uğraş. pirinç kapı kulbuyla. Burada değerli olduğu için yani para ettiği için 3-5 kuruş da olsa para ediyor. Onun için ne bileyim bir sigara eder o bile onun için bir Yani. şey. Neyse ya ne bileyim gerçi yemek bile alır ya. 2-3 bin pesoya bile bir şey bulur karnını doyuracak. Neyse. Ondan sonra dikkatimi çekti. Bizim binanın tamam dış kapısına iç tarafı pirinç dışı alüminyum. Büyük ihtimalle zamanında çalmışlar. Ondan sonra bizimkiler de tutmuş alüminyum takmışlar falan. Genel olarak böyle. Hola. Öyle. Gracias. Hasta luego. Selam verdim gibi. Genel olarak böyle yani bir sıkıntı yok. Yani aileler falan rahatlıkla gelebilir aslına bakarsan değil mi ya? Önerir misin? Gelebilir. Sen zorla Öneririm gelmiş ama- biri olarak. He. Öneririm ama hani sıfır gelmeyin kesinlikle buraya. Hani sıfır gelecek yer kesinlikle değil. Hani Ucucuna burada da gelinecek kesinlikle ucu bir yer ucuna değil. bile kesinlikle gelecek yer değil. Yani hani Arjantin örnek veriyorum 1500 dolar kabul ediyor ya. Bana sorarsanız 2000, 2500 hatta 3000 dolar aylık gelir olmadan kesinlikle yani o riske girilmez çünkü bak dolar azıcık etkilendiğinde bile şimdi bazı Türklerle konuşuyoruz abi biraz sıkıntı oldu falan fistan diyorlar anlatabiliyor muyum hani ne bileyim 40'tan 44-45'e çıktı son birkaç ayda değil mi? Evet. Herhalde öyle bir şey oldu. Ya Allah korusun inşallah olmaz ama Türkiye'de diyelim ki dolar 70-80 lira oldu. O 1500 dolar geliri olanlar hepimiz için söylüyorum. 1500 dolar. Yani ne kadar gelirim varsa o direkt yarıya düşecek. 750 dolar olacak. Burada rezil olursun. Çok. Ya inanılmaz rezil olursun. Kimseden yardım alamazsınız yani. Türkiye gibi değil bu. Yani iş bulurum, çok para kazanırım. Yo iş İş yaparsınız. Dükkan, bakkal falan filan hani yapılabilir. Bir ürünü bir yerden örnek veriyorum. Hani 1 milyon pesoya aldınız. Düz rakam olsun diye örnek veriyorum. 1000 Başka pesoya. yani 1000 pesoya pardon 1000 pesoya aldınız. Başka bir yerden 3500 peso. Başka bir Tabii yerden canım. 5500 pesoya alabiliyorsunuz yani. Ya Carrefour'da benim şampuanım 9000 peso. Yan ilerisinde azıcık ilerisinde Nini Market var. Orada 3000 peso. Hani 3 kat fiyat farkı mı? Yani Türkiye'de öyle bir şey yok aslında. Yani dikkat edersen harcamalarına aslına bakarsan çok sıkıntı olmaz ama Evet. bir şampuan için de şampuan için Nini'ye işte ne bileyim meyve için Carrefour'a ayrı ayrı da gitmek de zahmetli Bir oluyor. de her zaman her yerde o market Niğde her zaman şampuan ucuz diye de bir şey yok. Tabii değişir. Hani Carrefour'da bir gün bir şey farklı oluyor. Bazen işte yani sevdiğimiz çikolatalar var. Zaten sınırlı burada. Türkiye'deki gibi abur cubur şeyi çok fazla değil. Örnek veriyorum işte Milka'nın çikolatası var. Bilmem nesi var. Hani 2,5 milyon peso. Bazen indirime geliyor. 1 milyon 2500 peso kardeş. pardon. He. 2500 peso. Bazen indirime giriyor. 1 milyon 100 peso. Ya evet. Ya bilmiyorum ya. Hani bu serbest piyasa ekonomisi cidden çok farklıymış. Hani İş yapılı da zor. Yani Türklerle de konuşuyoruz. Başka burada yurt dışından gelmiş aileler de var. Yer açmak istiyorlar falan. Türklerin dışında başka ülkelerden ailelerle de tanıştık, görüşüyoruz. Hatta bayramda geldiler falan. Yani çok formalite var diyor. Yani abi çok zahmetli diyor. Yani öyle ya Uber'le falan da Kadir Uber'le senin haberin yok görmüyorsundur da Instagram'da falan şey dönüyor işte Uber'den gelip burada Arjantin'de
2000 dolar, 3000 dolar, 4000 dolar para kazanırsınız falan diye. Kim diyor? Instagram'da dolaşıyor işte, birileri pazarlıyorlar. Adı neyse onun. Ya imkanı var mı sence şu Yok, an? imkanı yok. Yani o kadar ipin ucundaki, bakın ben size şöyle örnek vereyim. Kadir evinin internetini açtırmaya gitti, tamam. Evinin internetini açtırdı. 2 gün sonra ben gittim açtıramadım. Yani hani o kadar muğlak aslında her şey. Evet. Ya bakın hani öyle gelirim Uber'den para kazanırım falan. Bizim 5 ay oldu ya, hala DNA'miz çıkmadı. Hala DNA'yı bekliyoruz, onayını bekliyoruz. Yani daha o 2 yıl ondan sonra başlayacak. Daha belki de 1-2 ay sürecek, bilmiyoruz. Hani biz 2 yıl diye geldik ama bak daha 5 ay oldu. Hala o süreç başlamadı bile. Hani öyle geleceğim Uber'den para kazanacağım falan fistan. Ya tabii ki kazanırsın da inanılmaz zahmetli, dil olmadan olmaz. Üniversitede öyle. Üniversitede de dil istemeyen bölümler var diyorlar ama yani dil olmadan hiçbir şey yapamazsın aslında ya. Çok Evet, zor değil mi Kadir? çok zor. Ya bir şekilde geçiniyoruz ama azıcık para kazanayım, bir şeyler yapayım dediğin zaman yani dil mutlaka olması gerekiyor. Öyle hemen geleyim Uber'le para kazanayım falan. Ya diyorum ya işte, DNA'yı alacaksın. Ehliyet alacaksın. Ondan sonra bir de burada Arjantin'de ehliyet alacaksın. Valla ya çok iyi şanslıysan 3-4 ayda belki biter. Valla işler böyle normal giderse de belki de bir yıl sürer. Anlatabiliyor muyum? Hani belki de sen bir yıl hiç gelirin olmayacak. Uber hayaliyle gelip hiçbir şey yapamayacaksın falan. Yine de burası Almanya değil. Yani burada ehliyet almak zor değil aslında. İşte o aşamaları tamamlaya ilerlediğimiz için Hani hani süreç yavaş, Evet. süreç yavaş işte. Evet. Hani anlatabiliyor muyum ya? Birimizin işlemi 1 ay sürerken öbürününki 5 ay sürebiliyor aynı işlem. Hani kimse orada kefil olamaz size. Şu kadar sürede bitecek, bu kadar Evet. bitmiyor. Belirsiz her şey muğlak. Ya aynı aileden değil mi? Aynı işte, Tabii. biliyorsun sen hangi aileden bahsettiğim, isimlerini vermeyeyim. İzin almadığım için. Aynı aileden baba 1 ayda alıp çocukları 7-8 ay aldı 7-8 ay sonra alabildiler DNA'yı. Hani anlatabiliyor muyum? Çok da sevdiğimiz, çok da sık görüştüğümüz bir aile. Hani kısmet. Anlatabiliyor muyum? Zahmetli işler. Ha, kamyonu bir tane çeksene. Bu tür kamyonlar burada çok fazla. Hani bu eski Amerikan filmlerindeki keşke önden de görseydiniz. Değişik bu Gördüm, Chevrolet'ler falan oluyor ya. Ya şey aslında biraz şey benzetiyorum. Yarı Amerika, yarı Avrupa karışımı değil mi? Evet. Gibi. Genel olarak böyle işte, gelmeyi düşünenler, araştıranlar varsa onlar da en azından bilgi olsun. Dediğim gibi böyle geçiyor bakalım. Daha detaylı video da çekeriz ekstradan. Bazı aileler şu an havalanından geçemiyormuş. Onunla ilgili de ayrıca video yapacağız. Evet. Yakınlarda bir aile kaldı. Bir yakınımız misafirimiz de bizim Türkiye'den gelebildi. Onları biraz anlatacağımız bir video daha çekeceğiz. Türk Hava Yolları daha doğrusu gözden almıyor diyorlar. Ki Kadirgil de almadılar. Zaten onu da anlatacağız, çekeceğiz inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.